Farz edelim bir sabah uyandınız ve sağ elinizle gömleğinizin düğmelerini iliklerken sol eliniz aniden gömleğinizi çıkarmaya başladı. Veya eşinizi öpmek üzere eğildiniz ama eliniz sizi sertçe geri itti. Kulağa çılgınca gelse de bu olaylar gerçek. Üstelik bilimsel olarak belgelenmiş vakalar ve hepsinin ortak bir sebebi, bilimsel bir adı var. Split brain sendromu, yani ikiye bölünmüş bir beyin. Bazı insanlar düşünmeden yalan söylüyor. Çünkü beyinlerinin bir yarısı gördüklerini biliyor ama diğer yarısı kelimeleri kontrol ediyor. Kimileri ise yalnızca sağ elleriyle nesneleri tanıyabiliyor ama adını asla söyleyemiyor. Bu videoda beynin iki yarım küresi birbirinden ayrıldığında insan zihninde neler olup bittiğini, bilinç, kimlik ve kararlarımızın nasıl parçalanabildiğini keşfedeceğiz. İnsan beyni sağ ve sol olmak üzere iki yarım küreden oluşur ve bu iki yarım küre ortalarında bulunan kalın bir sinir ağı olan corpus callosum ile birbirine bağlıdır. Beynin iki yarım küresi bu köprü sayesinde bilgi alışverişi yapar. Bunu sürekli mesajlaşan iki arkadaşa benzetebiliriz. Ancak bu iki yarım kürenin işleri birbirlerinden farklıdır. Genel olarak sol beyin, dil ve mantıksal düşünmeyle, sağ beyin ise görsel ve mekansal yetilerle ilgilenir. Yani sol beynimiz sayesinde konuşabiliyor, sağ beynimiz sayesinde ise gördüğümüz nesneleri anlamlandırabiliyoruz. Ve beynimizin bu iki bölümü sürekli iletişim halinde. Peki, bu iki yarım küre arasındaki bağlantı kesilirse? 20. yüzyılın ortalarında, özellikle şiddetli epilepsi vakalarında, beynin bir yarım küresinde başlayan nöbetin diğerine sıçramasını önlemek için corpus callosum cerrahi olarak kesiliyordu. İlginçtir ki, bu ameliyatın ardından hastalar günlük yaşamlarına çoğunlukla sorunsuz devam edebiliyordu. Konuşabiliyor, yürüyebiliyor, alışverişe çıkabiliyorlardı. Ama araştırmacılar bu kişilere basit testler uygulamaya başladığında her şey tuhaf bir hal almaya başladı. Psikolog Michael Gazzaniga ve Roger Sperry'nin bu kişilere uyguladığı deneyler sonucu keşfettikleri nörobilim tarihine geçti. Örneğin bir split brain hastasına ekrana sadece sol gözle görülebilecek şekilde bir çatal resmi gösteriliyor. Unutmayın, sol gözden gelen bilgi beynin sağ yarım küresine iletilir. Hastaya "Ne gördün?" diye sorulduğunda cevap şaşırtıcıdır. Hiçbir şey. Bunun nedeni konuşma merkezinin beynin sol yarım küresinde olması ve sağ yarım küreyle bağlantısı kesildiği için gördüğü şeyi sözel olarak ifade edememesidir. Ama sonra hastadan görmediğini söylediği nesneyi sol eliyle kutudan çıkarması isteniyor. Ve tahmin edin ne oluyor? Sol el çatalı buluyor. Yani kişi görmediğini söylediği şeyi görüyor ama söyleyemiyor. Bu tek vücut içinde iki ayrı bilinç taşımak gibi. Split brain hastalarında bazen iki elin birbiriyle kavga ettiği şaşırtıcı durumlar gözlemlendi. Bilim dünyasında yabancı el sendromu, alien hand syndrome olarak bilinen bu durumda kişi bir şeyi yapmak isterken diğer eli bunu sabote ediyordu. Sanki beynin bir kısmı başka bir karaktere dönüşmüş gibiydi. Düşünsenize, bir hasta kıyafetini giymeye çalışırken diğer eli sürekli çıkarmaya uğraşıyordu. Bir başkası televizyonu açarken diğer eli inatla kapatıyordu. Hatta bir hasta yemek yapıp dolaba koyduğunu, ancak her seferinde ertesi gün yemeğin gizemli bir şekilde kaybolduğunu fark etti. Durumu anlamak için evine kamera yerleştirdiklerinde gerçek ortaya çıktı. Gece farkında olmadan sol eliyle kalkıp yemeği çıkarıyor ve yiyordu. Ama bunu hiç hatırlamıyordu. Bir başka vakada bir hasta eşini öpmek üzere eğildiğinde sol eli onu sertçe itti. Neden mi? Çünkü sağ beyin eşe karşı olumsuz duygular taşıyordu ama bu duyguları dile getiremiyordu. Sözcüklerle ifade edemese de eylemleriyle tepki gösteriyordu. Bu tür vakalar tek bir bedenin içinde iki ayrı zihnin, iki ayrı isteğin ve hatta bazen iki ayrı duygusal tepkinin bir arada nasıl var olabileceğini gözler önüne seriyor. Beyin ikiye ayrıldığında bilinç de mi ayrılıyor? Bir kişide aynı anda iki ayrı benlik olabilir mi? Nöropsikolog Michael Gazzaniga, split brain hastalarında birden fazla bilinç olabileceği fikrini ortaya attı. Ona göre hepimizin içinde iki ayrı zihin var. Ama normalde bu iki zihin o kadar uyum içinde çalışır ki fark etmeyiz bile. Split brain vakaları ise
bu uyum bozulduğunda neler yaşanabileceğini gözler önüne seriyor. Daha da ilginci, sol beyin genellikle olaylara anlam yükleyen taraftır. Bir davranışın gerçek nedenini bilmese bile kendince bir açıklama uydurur. Örneğin, sadece sağ göze gülümse komutu gösterildiğinde, yani bu komutu sadece sol beyin görüp algıladığında kişi gülümser. Sonra neden gülümsedin diye sorulduğunda sol beyin şöyle der: çünkü burada çok komik insanlar var. Aslında kişi komut verildiği için gülümsemiştir. Ama sol beyin bunu bilmiyordur. Yine de bir açıklama üretir. Ve biz bu açıklamaya inanır, ben karar verdim deriz. Bu da gösteriyor ki her zaman davranışlarımızın nedenini bildiğimizi sanıyoruz. Ama belki de beynimizin yalnızca bir kısmı gerçeği anlamlandırmaya çalışıyor. Split brain ameliyatları günümüzde oldukça nadir uygulanıyor. Modern ilaç tedavilerinin gelişmesiyle bu tür radikal cerrahi müdahalelere artık daha az ihtiyaç duyuluyor. Ancak bu vakalar bilim dünyası için hala büyük önem taşıyor. Özellikle de bilinç, öz farkındalık ve karar alma süreçleri üzerinde çalışan nörobilimciler için. Çünkü bu insanlar bize çok temel bir şeyi gösterdi. Tek bir beyne sahip olmak, tek bir bene sahip olmak anlamına gelmeyebilir. Beynin iki yarım küresi arasındaki uyum bozulduğunda benlik bölünebilir. İki elin farklı kararlar vermesi, çelişkili duyguların ayrı ayrı eylemlerle dışa vurulması. Tüm bunlar zihnimizin sandığımız kadar tek bir merkezden yönetilmediğini düşündürüyor. Ve belki de kişilik, özgür irade, hatta bilinç dediğimiz şey, beynimizdeki bölümler arasında sağlanan kusursuz bir uyumdan ibarettir. Bu vakalar, ben kimim sorusuna verilen cevabın düşündüğümüzden çok daha karmaşık olabileceğini ortaya koyuyor. Şimdi tekrar düşünelim. Eğer beynimizin bir kısmı bizi sabote etmeye başlasa, hangisi biz oluruz? Karar veren mi? Sorgulayan mı? Yapan mı? Yoksa biz aslında zaten birden çok zihnin uyumlu çalışmasından oluşan karmaşık bir bütün müyüz? Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Eğer sizin de farz edelim fikirleriniz varsa, yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğenmeyi ve yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, farz edelim ile kalın.